Üçüncü esas. Fail muktedirdir. Evet, nasıl haşrin muktazisi şüphesiz mevcuttur. Haşrı yapacak zat da nihayet derecede muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler ona nispeten birdirler. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar kolaydır. Evet, bir kadir ki şu alem bütün güneşleri, yıldızları, avalimi, zerratı, cevahiri nihayetsiz lisanlarla onun azametine ve kudretine şehadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki haşr-ı cismaniyi o kudretten istibad etsin? Evet, bilmüşahede bir Kadir-i Zülcelal şu alem içinde her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden, hatta her senede birer yeni seyyar, muntazam kainatı icat eden, hatta her günde birer yeni muntazam alem yapan, daima şu semavat ve arz yüzünde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, kainatları kemali hikmet ile halk eden, değiştiren ve asırlar ve seneler, belki günler adedince muntazam alemleri zaman ipine asan ve onunla azameti kudretini gösteren ve 100.000 çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini küre-i arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemali hikmetini, cemali sanatını izhar eden bir zat nasıl kıyameti getirecek, nasıl bu dünyayı ahiretle değiştirecek denilir mi? Şu Kadir'in kemali kudretini ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve en büyük şey, en küçük şey gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz efrat bir tek fert gibi o kudrete kolay geldiğini şu ayeti kerime ilan ediyor. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Şu ayetin hakikatini 10. sözün hatimesinde icmalen ve nokta risalesinde ve 20. mektupta izahen beyan etmişiz. Şu makam münasebetiyle 3 mesele suretinde bir parça izah ederiz. İşte kudret-i ilahiye zatiyedir. Öyleyse acz tahallül edemez. Hem melekutiyeti eşyaya taalluk eder. Öyleyse mevani tedahül edemez. Hem nispeti kanunidir. Öyleyse cüz külle müsavi gelir ve cüz'i külli hükmüne geçer. İşte şu 3 meseleyi ispat edeceğiz. Birinci mesele, kudret-i ezeliye, zat-ı akdes-i ilahiyenin lazimi-i zaruriye-i zatiyesidir. Yani, biz zarure zatın lazimesidir. Hiçbir ciheti infikaki olamaz. Öyleyse, kudretin zıttı olan acz, o kudreti istilzam eden zata bilbedahe arız olamaz. Çünkü o halde cem-i zıddeyn lazım gelir. Madem acz zata arız olamaz, bilbedahe o zatın lazımı olan kudrete tahallül edemez. Madem acz kudretin içine giremez, bilbedahe o kudret-i zatiyede meratib olamaz. Çünkü her şeyin vücut meratibi o şeyin zıtlarının tedahülüyledir. Mesela hararetteki meratip bürudetin tahallülü iledir. Hüsündeki derecat kubhun tedahülü iledir. Ve hakeza kıyas et. Fakat mümkinatta hakiki ve tabii lüzum-u zati olmadığından mümkinatta zıtlar birbirine girebilmiş, mertebeler tevellüt ederek ihtilafat ile tagayyürat-ı alem neş'et etmiştir. Madem ki kudret-i ezeliyede meratib olamaz, öyleyse makdurat dahi biz zarure kudrete nispeti bir olur. En büyük, en küçüğe müsavi ve zerreler yıldızlara emsal olur. Bütün haşr-ı beşer bir tek nefsin ihyası gibi, bir baharın icadı, bir tek çiçeğin sun'u gibi o kudrete kolay gelir. Eğer esbaba isnat edilse, o vakit bir tek çiçek, bir bahar kadar ağır olur. Şu sözün 2. makamının 4. Allahu Ekber mertebesinin ahir fıkrasının haşiyesinde hem 22. sözde hem 20. mektupta ve zeylinde ispat edilmiş ki hilkat-ı eşya vahid-i ehade verilse
bütün eşya bir şey gibi kolay olur. Eğer esbaba verilse, bir şey bütün eşya kadar külfetli, ağır olur. İkinci mesele ki kudret, melekutiyeti eşyaya taalluk eder. Evet, kainatın ayna gibi iki yüzü var. Biri mülk ciheti ki, aynenin renkli yüzüne benzer. Diğeri melekutiyet ciheti ki, aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ciheti ise zıtların cevelengahıdır. Güzel, çirkin, hayır, şer, küçük, büyük, ağır, kolay gibi emirlerin mahalli vürududur. İşte şunun içindir ki Sani Zülcelal esbab-ı zahiriyi tasarrufat-ı kudretine perde etmiştir. Ta dest-i kudret zahir akla göre hasis ve nalayık emirlerle bizzat mübaşereti görünmesin. Çünkü azamet ve izzet öyle ister. Fakat o vesait ve esbaba hakiki tesir vermemiştir. Çünkü vahdet-i ahadiyet öyle ister. Melekutiyet ciheti ise her şeyde parlaktır, temizdir. Teşahhusatın renkleri, müzahrafatları ona karışmaz. O cihet vasıtasız, kendi halikına müteveccihtir. Onda tereddüb-i esbab, teselsülü ilel yoktur. Ona illiyet, maluliyet giremez. Eğri büğrüsü yoktur. Maniler müdahale edemezler. Zerre şemse kardeş olur. Elhasıl, o kudret hem basittir, hem namütenahidir, hem zatidir. Mahalli taalluku kudret ise hem vasıtasız, hem lekesiz, hem isyansızdır. Öyleyse o kudretin dairesinde büyük küçüğe karşı tekebbürü yok. Cemaat ferde karşı rüçhanı olamaz. Kül cüz'e nispeten kudrete karşı fazla nazlanamaz. Üçüncü mesele ki, kudretin nispeti kanunidir. Yani çoğa, aza, büyüğe, küçüğe bir bakar. Şu mesele-i gamızayı birkaç temsil ile zihne takrib edeceğiz. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, müvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki, çoğu aza, büyüğü küçüğe müsavi kılar. Birinci temsil şeffafiyet sırrını gösterir. Mesela, şemsin feyzi tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. Eğer küre-i arz, perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa, şemsin aksi her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahemetsiz, tecezzisiz, tenakussuz bir olur. Eğer faraza şems, faili muhtar olsaydı ve feyz-i ziyasını, timsali aksini iradesiyle verseydi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi, bir zerreye verdiği feyzden daha ağır olamazdı. İkinci temsil, mukabele sırrıdır. Mesela, zihayat fertlerden, yani insanlardan terekküp eden bir daire-i azimenin noktayı merkeziyesindeki ferdin elinde bir mum ve daire-i muhitteki fertlerin ellerinde de birer ayna farz edilse, noktayı merkeziyenin muhit aynalarına verdiği feyiz ve cilve-i aks, müzahametsiz, tecezzisiz, tenakussuz, nispeti birdir. Üçüncü temsil, müvazene sırrıdır. Mesela, hakiki ve hassas ve çok büyük bir mizan bulunsa, iki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki dağ veya iki yumurta veya iki zerre, herhangisi bulunursa bulunsun, sarf olunacak aynı kuvvet ile, o hassas azim terazinin bir gözü göğe, biri zemine inebilir. Dördüncü temsil, intizam sırrıdır. Mesela, en azim bir gemi, en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Beşinci temsil, tecerrüt sırrıdır. Mesela, teşahhusattan mücerret bir mahiyet, bütün cüz'iyatına, en küçüğünden en büyüğüne, tenakus etmeden, tecezzi etmeden bir bakar, girer. Teşahhusat-ı zahiriye cihetindeki hususiyetler, müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyeti mücerredenin nazarını tayir etmez. Mesela, iğne gibi bir balık,
balina balığı gibi o mahiyeti mücerredeye maliktir. Bir mikrop, bir gergedan gibi mahiyeti hayvaniyeyi taşıyor. 6. temsil, itaat sırrını gösterir. Mesela, bir kumandan, arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi, aynı emir ile bir orduyu tahrik eder. Şu temsili itaat sırrının hakikati şudur ki, kainatta bir tecrübe her şeyin bir noktayı kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaaf iştiyak incizab olur ve incizab, iştiyak, ihtiyaç, meyil, Cenab-ı Hakk'ın evamiri tekviniyesinin mahiyeti eşya tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidirler. Mümkinat mahiyetlerinin mutlak kemali, mutlak vücuttur. Hususi kemali, istidatlarını kuvveden fiile çıkaran, ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın kün emrine itaatı, bir tek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaatı gibidir. İrade-i ezeliyeden gelen kün emri ezelisine mümkinatın itaatı ve imtisalinde yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap birden beraber mündemiştir. Latif su, nazik bir meyille incimat emrini aldığı vakit demiri parçalaması, itaat sırrının kuvvetini gösterir. Şu 6 temsil, hem nakıs, hem mütenahi, hem zayıf, hem tesiri hakikisi yok olan mümkinat kuvvetinde ve fiilinde bil müşahede görünse, elbette hem gayri mütenahi, hem ezeli, hem ebedi, hem bütün kainatı adem-i sırftan icat eden ve bütün ukulu hayrette bırakan, hem asar azametiyle tecelli eden kudret-i ezeliyeye nispeten, şüphesiz her şey müsavidir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Gaflet olunmaya, şu 6 sırrın küçük mizanları ile o kudret tartılmaz ve münasebete giremez. Yalnız fehme takrib ve istibad-ı izale için zikredilir. 3. esasın netice ve hülasası. Madem kudret-i ezeliye gayri mütenahidir, hem zat-ı akdese lazimi zaruriyedir, hem her şeyin lekesiz, perdesiz melekutiyet ciheti ona müteveccihtir, hem ona mukabildir, hem tesavi tarafeynden ibaret olan imkan itibariyle müvazenettedir, hem şeriat-ı fıtriye-i kübra olan nizam-ı fıtrata ve kavanin-i adetullah'a mutidir, hem manilerden ve ayrı ayrı hususiyetlerden melekutiyet ciheti mücerret ve safidir. Elbette en büyük şey, en küçük şey gibi o kudrete ziyade nazlanmaz, mukavemet etmez. Öyleyse, haşirde bütün zevil ervahın ihyası, bir sineğin baharda ihyasından daha ziyade kudreti ağır olmaz. Öyleyse, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ vahide fermanı mübalağasızdır, doğrudur, haktır. Öyleyse müddeamız olan fail muktedirdir. O cihette hiçbir mani yoktur. Kat'î bir surette tahakkuk etti.